Herkese yeni bir ülkeden selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir İskandinav cenneti olan İsveç'teyiz. İsveç'in başkenti Stockholm'da. Bakın şöyle bir ara sokağa girerek size birazcık daha şehir merkezinden çok ara sokakları göstermek için bir apartman diyarına geldim. İsveç deyince hep aklımıza yeşil yeşil evlerin, tek katlı evlerin olduğu yer geliyor arkadaşlar. Ama ben birazcık daha böyle İsveç'in ara sokaklarına girdim. Burada ev sahibi olmak için yıllarca beklenildiği oluyormuş. Bir ablayla konuştuk. 18 yıl falan beklemişler. Evler şahıslara değil de şirketlere ait. Mesela diyelim ki A şirketi var ve A şirketinin 500 tane ev var. Buradaki bütün siteler benim diyelim. Ve ben bunları kiraya veriyorum. Parasını veren oturur. Senede bir kere zam yapabilirim. Evin içerisinde buzdolabı, fırın, işte ne bileyim bu tarz şeyler olur. Ve ben de kiraya verip o şekilde kiramı alırım. Yani şahıs olmadığı için o evi kolay kolay da alamıyorsun. Sıraya giriyorsun falan. Böyle bir sistem varmış burada. Buralarda bir yerde bir mescit var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Yalnız birazcık daha şehrin dışında bir yer. Ama daha samimi bir yer gibi bakın. Çok fazla Somalili ve Türk yaşıyormuş burada. Sorry, where is the Turkish masjid? Huh? How can I go to Turkish masjid? Swedish. No, Turkish and English. What will do? No. Okay, thank you. I know though. Thank you. Bu abla Türklere benziyor, sorsak mı acaba? Abla Türk müsün? Evet. Burada mescit varmış bir tane. Türk mescidi biliyor musun? He. Ne tarafta? Sen turumun için. Konyalı mısın abla sen de? Evet, Konyalı. Herkes Konyalı ya burada. Sen ne çekiyorsun? Ben normal YouTube videosu çekiyorum. Burada çok Konyalılar varmış. Şunun içinde o zaman. Onun orada hemen şöyle kapısı şurada. He, orada. Tamam. Resim ne var zaten? Tamam sağ ol abla. Evet, Türkleri nerede görsem tanırım yani. Abla Türkmüş ve mescidin yerini bana söyledi. Arkadaşlar cami burasıymış. Türk camisi. Kapalı ama. Açık değil, ayrıca Diyanete bağlı bir yer. Ama kapalı. Bakın. Şöyle bu sokak yapısından hemen metroya giriş yapabiliyorsunuz. Burada metrolarda arkadaşlar herhangi bir bilet alacağınız bir şey yok. Şu hemen gösterdiğim siyah noktadan, güvenlikten bilet alıyorsunuz. 42 kron vererek 75 saat boyunca istediğiniz kadar ulaşıma binebiliyorsunuz. Birazcık pahalı. Şöyle bir bilet verdiler bakın. 75 dakika ve 42 kron şeklinde. Şimdi metroya doğru iniyoruz. Bu arada metrolarının tasarımları çok hoş bence. Sanatsal duruyor. Bugün günlerden pazar olduğu için birazcık daha nüfus yoğunluğu az arkadaşlar. Yani pazar günleri dışarıya çıkmayı sevmiyorlar. Evde oturmayı tercih ediyor İsveçliler arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an şehrin önemli bir noktası ama nüfus yoğunluğu pek fazla yok. Dediğim gibi pazarları dışarıya çıkmayı pek sevmiyorlar. Stockholm'daki metrolar bir sanat galerisi olarak tanınır. Yani o kadar çok sanat işlenmiş ki metrolara. Sadece metroları gezerek bile bir Stockholm gezisi tamamlanmış sayılabiliyormuş. Böyle diyorlar buradakiler. Çünkü her metoda arkadaşlar ayrı ayrı sanat işçilikleri var gerçekten. Birazcık göstereyim en azından durduğum yerlerde sizlere. Şöyle metronun içi boş sayılır arkadaşlar. Bu konuda süper. İstanbul'a alışan bir tip olarak burası bana bu konuda çok iyi geliyor.
Arkadaşlar şu an Gamla Stan denilen tarihi bir bölgedeyim. Bu bölge Orta Çağ'dan günümüze kadar korunabilmiş hoş bir bölge. Dar sokaklarıyla meşhur ve Stockholm'un kalbi denilebilecek bir nokta. Burada birazcık daha İsveç'in kendi yerlileri yaşadığı söyleniyor. Çünkü burası birazcık daha pahalı bir bölge. Bu arada İsveç'in nüfusu yaklaşık 2 milyon. Bunlardan 500 bine yakın arkadaşlar yabancıları oluşturuyor. 50 bin tane falan da Türk nüfusu olduğu söyleniyor. Hatta 50 bin nüfusu, durun şöyle gidelim. 50 bin nüfusun Türk olduğu söyleniliyor. Ya İsveç'te o kadar çok Kululu var ki buradaki insanlar "Are you from Kulu mu?" diye söylüyorlarmış. Hatta benim şu an kaldığım yerdeki herkes de Kululu arkadaşlar. Bakın şimdi bu ara sokaklardan böyle geçince gerçekten insan orta çağdaymış gibi hissediyor. Şimdi birazcık size sokakları göstermek istiyorum. Şehir mimarisiyle tamamıyla uyumlu. Zaten şehrin asıl mimarisinin bulunduğu yer bu de Gamla Stan dediğimiz yer arkadaşlar. Bakın burada yabancılar oturamıyormuş. Yani buradan bir ev almak için çok iyi paranızın olması gerekiyor. Şöyle Gamla Stan arkadaşlar aslında bir ada. Ve şu an biz bir adada bulunuyoruz. Her ne kadar ada desek de buraya ana karaya bağlanan bir köprü var arkadaşlar. Zaten bu bölge şehrin ana terminaline çok yakın arkadaşlar. Ve yürüyerek bir 5-10 dakika sonra burada olabiliyorsunuz. Bakın sokaklar o kadar güzel ki gerçekten çok hoş. Şansıma da yağmur yağdığı için birazcık daha nüfus seyrek, daha hoş. Böyle az kalabalık olunca. Şurada bir şeyin hazırlığı yapılıyor da ne olduğunu anlayamadım. Tam da tahmin ettiğim gibi bir geçit var. Şunu göstermek istiyorum. Şehrin en popüler noktası. Burada at pisliklerini görebiliriz. Neden? Neden diye soracak olursanız hemen açıklayacağım sizlere. Çünkü arkadaşlar burada polisler atlarla geziyorlar. Yani şehir içerisindeki devriyeleri atlar ile idare ediyorlar. Sizlere anlattığım bölgede motorlu taşıtları kullanmak yasak. Şöyle birazcık yağmur yağıyor. Hem buradaki hava kirliliğini azaltmak hem de tarihi bölgelere zarar vermemek adına böyle bir tercihte bulunmuşlar. Bakın ara sokaklar sizi hep böyle canlı caddelere çıkarıyor. Arkadaşlar şuranın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel duruyor ya. Yani bu sokakların bu şekilde görünümünü gerçekten seviyorum. Bu sokaklarda yaşamak bence çok hoş hissettiriyordur. Yani sadece bunu İsveç'teki bu sokak için söylemiyorum. Ülkelerin ya da daha doğrusu şehirlerin içerisinde barınan bu tarz sokaklar insanı bence birazcık daha o zamana götürüyor ve daha çok kıymet bilmeye teşvik ediyor. Ayrıca bakın şu an sokak bizi Alman kilisesine yönlendirdi. Kilisenin içerisine doğru gireceğiz ama kiliseler genelde video ve fotoğraf çekimini desteklemiyorlar arkadaşlar. İçeriye girebilsem bile çekemeyeceğim. Fakat size dış çevresini çekmek ve göstermek istiyorum. Benim kaderim sanırım yağmurda video çekmek arkadaşlar. Nereye gitsem yağmur yağıyor ya. Yani normalde hava durumunda asla yağmur görünmüyordu. Ona göre bilet aldım çünkü bu kez.
Ama maalesef yine yağdı. Ama olsun, yine de yağmurda gezmeye de alıştım ve artık sevmeye bile başladım arkadaşlar. Kameram ıslanmazsa tabii. İnsan böyle anlarda yaşadığını hissediyor arkadaşlar. Şunu örteyim şemsiyemi. Şemsiye bir elimle, bir elimle kamera. Gerçekten yaşam var arkadaşlar. Bazılarınız ne yani bunu görmeden önce yaşadığını hissetmiyor musun falan diye sorabilir. Ama bazen kalbinizi hissedersiniz ya. Yani şu an hissettiğim şey o arkadaşlar. Kalbimi hissediyorum. Baksanıza mesela şuradaki kapıların, pencerelerin şıklığını sadece göstermeye çalışacağım. Şöyle. Her şey o kadar hoş işlenmiş ki. Mesela buradayken iyi hissediyorum, ne bileyim, bakın şöyle sokaklar temiz, herhangi bir tehlike arz edecek durum yok. Şuraya bakın. Yani bunlar bana iyi hissettiriyor arkadaşlar. Ne bileyim, şuraya bakın. Bu arada şemsiyem ve ben. Sorry. Güzel hissediyorum. Gamla Stan'ın en popüler noktası burası arkadaşlar. Bakın bu evler yüzyıllardır burada duran ve neredeyse buranın tamamıyla en önemli yapıları haline gelmiş bir nokta. Bu gözde yerlerin dışında şöyle bir müze var ve şehrin en önemli müzelerinden bir yer burası. Nobel Müzesi. Bunun asıl sebebi tabii ki Alfred Nobel'in İsveçli olması. Kendisi İsveçli ve çocuğu olmadığından dolayı arkadaşlar bütün mal varlığını Nobel alanında başarılı olmuş insanlara kullanılmasını istiyor ve 1901'den beri de o alanda kullanılıyor. Tabii ödüller burada verilmiyor. Ödüller buradaki belediye binasına veriliyor. Oraya da beraber gideceğiz. Ama ilk önce size müzeyi göstermek istedim. Şimdi sizlere inşallah Nobel ödüllerinin verildiği belediye binasını göstermiş bulunacağım. Şimdi Gamla Stan'dan belediye binasına doğru ilerleyelim. Yağmur bayağı çoğaldı arkadaşlar. Bu yüzden az bir şey ıslandım. Birazcık hızlı olsam güzel olacak benim açımdan. Gamla Stan'ın çıkışı. Size Gamla Stan bir ada dedim. Ada gerçekten, ama şöyle bir köprüyle şehir merkezine bağlanıyor. İsveç dünyada en çok adası bulunan ülkelerden biri. Hatta sanırım birinci ülke, ama emin olmadığım için ülkelerden biri diyelim. Bakın şu an böyle bir köprüden geçiyoruz. Şehrin her tarafında köprüleri görmek mümkün arkadaşlar. Şimdi böyle köprüden ilerleyelim arkadaşlar. Şehir merkezine gideceğiz. Şehir merkezinde sizlere göstermek istediğim binalardan biri. Nobel ödüllerinin verildiği belediye binası var. Helsinki. Oraya gideceğiz. Bakın şu an şehirde yoğun bir yağmur yağışı var ama asla hava durumunda bu yazmıyordu. Beni zor duruma düşürdü. Burası şehrin en popüler, en merkezi noktası arkadaşlar. Şimdi burada yürürken İsveç'le alakalı şu bilgileri vermek istiyorum. İsveç, Kuzey Avrupa'da bulunan, çevresinde işte komşu olarak Finlandiya, Norveç gibi ülkeler bulunan bir ülke. Ve yaşam standartları çok yüksek arkadaşlar. Bu yüzden burada maddi bir gücünüz varsa dünyanın birçok noktasında paşa gibi yaşarsınız. Ama durumlarının iyi olmasına rağmen burada dünyadaki en çok depresyon ilacını kullanan insanların yaşadığı bilgisini de vermek istiyorum. Yani yaşam kalitesi sizin depresif olmanıza engel olacak bir şey değil. Bu mesajı çıkarıyorum ben burada. Bunun dışında buradaki insanlar çok yalnız hissediyorlar ve genelde insanlar evlenmiyorlar, tek takılıyorlar, huzur evlerinde çok bulunuyorlar yaşlar. Böyle bir ülke. Tüm bunların dışında Hristiyanlığa bağlı bir topluluk ve tarihleri de Vikinglerden geliyor. Viking bunların en parlak olduğu dönemler arkadaşlar.
Çünkü ülkelerini tarihsel olarak deniz aşırı ülkelere taşımış bir kavimdir Vikingler ve İsveçlilerin tarihi Vikinglilerle başlar gibi kabul edilir. Şehrin en popüler, en gözde yapısı Hull City yani Stockholm Belediye binasının önündeyim. Birazcık çıkayım da görün. Bu binayla alakalı şunu söyleyeceğim. Bu bina 1911'de yapımına başlanılıp 1923'te de yapımı biten bir bina. Yapımında tam olarak 8 milyon tane tuğla kullanılmış. Öyle güzide bir eser. Stockholm'a gelen herkesin ziyaret ettiği bu binanın en önemli özelliği bence tarihi yapı olmasının yanında Nobel ödüllerinin burada veriliyor olması. Evet, dünyada alınan barış ödülleri haricinde, barış ödülleri Norveç'te alınıyordu. Geri kalan bütün Nobel ödüllerinin hepsi burada alınıyor arkadaşlar. Şöyle arkamıza belediye binasını alalım. Kütüphaneye doğru gidelim. Oo, bayağı soğuk. Ağlamıyorum. Gözüme rüzgar kaçıyor. Bu yüzden gözlerimden yaş geliyor. Birinin her an şey demesi çok olağan. Are you okay demesi. Bu arada benim İngilizcem çok iyi değil arkadaşlar. Böyle çat pat anlaşıyoruz ama çok iyi değil. Bir İsveç köftesi yiyeyim diye düşündüm. Ikea'da yedik ama burada da deneyeyim istedim. Ama gittiğim yerler domuz etiyle yaptığı için arkadaşlar yiyemedim. Yani yiyemiyorum. Bu arada buranın en meşhur şeyleri, markalarından biri Ikea, hiç kuşkusuz. Onun dışında Volvo gibi ve bir sürü ilaç firmasıyla öne çıkan bir ülke İsveç. Yemek kültüründe balık tarzında su ürünleri çok iyi ve bunun dışında tabii İsveç köftesi. Yani bakayım domuz eti olmayan bir yer bulursam İsveç köftesini deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah bulurum da yerim. İstiyorum yani Ikea dışında bir yerde yemeyi ama mümkün olacak mı bilmiyorum.